Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm püf noktalarıyla çıtır çıtır çok lezzetli bir ev baklavası tarifi vereceğim. Hemen başlayalım. Öncelikle hamurumuzu yoğuracağız. Bunun için 2 adet yumurtayı, birer çay bardağı süt ve yoğurdu, oda ısısında olmasına özen gösterelim. 1 çay bardağı sıvı yağını, 1 paket kabartma tozunu ve 1 dolu yemek kaşığı kadar sirkeyi uygun bir çırpma kabına alıp güzelce çırpıcıyla çırpalım. Ardından azar azar un ilavesi yapalım. Bu arada kullandığım su bardağımın ölçüsü 200 mililitre. Çay bardaklarımın ölçüsü ise 125 mililitredir. Öncelikle 4 su bardağı un ilavesi yapıp hamuru karıştırılmayacak kıvama gelinceye kadar karıştırdım. Ardından kaşığı çıkartarak elimle yoğurmaya devam ettim. Toplamda bu tarif için 5 su bardağı kadar un kullandım. Lakin yine de kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum. Hamuru biraz toparladıktan sonra tezgaha alalım ve yine de tamamen pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Ele yapışmayan kulak memesi kıvamında çok güzel bir hamur elde etmeliyiz. Hamurumuzu hazırladıktan sonra şöyle uzun bir şekil verip ardından olabildiğince eşit boyutlarda parçalar haline getirelim. Bu aşamada bir hamur kartından yardım alabilirsiniz. Hamur yapışmadığı için bu aşamada un veya nişasta kullanmadım. Hamurlarımızı eşit parça haline getirdikten sonra yine de dikkatli bir şekilde elimizle kontrol ederek boyutlarını eşitleyelim. Bezeleriniz ne kadar güzel olursa daha sonrasında açarken de bir o kadar kolay açılır. Bezelerimizin boyutu en fazla bir ceviz boyutunda olmalı. Aklınızda bulunsun. Şimdi tepsimizin içerisini nişastayla bolca nişastalayalım. Ardından hazırladığımız bezeleri içerisine alalım. Kurumaması için bu çok önemli. Geriye kalan hamurları da gördüğünüz gibi hızlıca hazırlayıp ardından tepsimin içerisine aldım. Toplamda 33 adet beze elde ettim. En az 30 adet yapmaya dikkat edin. Ardından 10-15 dakika kadar dinlendirdim ki çok daha kolay bir şekilde açılsın. Yeterince dinlendirdikten sonra tezgaha bir tanesini alıp açmaya başlıyorum. Açarken bolca nişasta kullanabilirsiniz eğer gerek duyarsanız tabii ki. Ortalama bir kahvaltı tabağı boyutunda açmanız yeterli olacaktır. Bu aşamada hamurumuzu çok fazla inceltmiyoruz. Bu boyuta getirdikten sonra bir kenara alalım ve geriye kalan hamurlarımızın tamamını da aynı şekilde açmaya devam edelim. Gözünüze birazcık fazla görünebilir ama çok hızlı bir şekilde açacağınızdan kesinlikle tereddüt etmeyin. Hamur yumuşak ve de dinlenmiş olduğu için hızlı bir şekilde bu işlemi geçebileceksiniz. Tamamını açıp hazırladıktan sonra hamurlarımızı üçlü gruplar haline getirelim. Aralarına da bolca nişasta serpiştirelim ki açarken birbirine yapışmasın. Senelerdir kullandığım ve çok sevdiğim bir yöntemdir. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Eğer daha önce bu işlemlerle baklava açmadıysanız dediğim gibi mutlaka deneyin. Bir tanesini hazırladım, tepsiye aldım. Geriye kalanını da aynı şekilde üçlü gruplar haline getiriyorum. Bu arada kullandığım nişasta buğday nişastasıdır. Bu tarifte kesinlikle mısır nişastası kullanmıyoruz. Ben genellikle mısır nişastasını tatlılarda yani şerbetli olmayan sütlü olan kıvam gereken tatlılarda kullanıyorum. Sizlere de tavsiyem o yönde. Şimdi hamurumuz dinlene dursun. Üçlü gruplar haline getirdiğimiz hamurlarımız dinlenirken biz şerbetimizi hazırlayalım. Toplamda 5 su bardağı toz şekeri uygun bir tencerenin içerisine alarak üzerine de 4,5 su bardağı kadar su ilavesi yapalım. Bu
gibi tatlılarda şerbetin kıvamı çok önemli. O yüzden her zaman şeker miktarını su miktarından bir tık daha fazla yaparak daha hızlı kıvam almasını, daha güzel olmasını sağlayabilirsiniz. Ocağımızı açalım ve şöyle bir güzel karıştıralım. Ardından en az 10 dakika kadar kaynatacağız. İlk kaynamaya başladığında içerisine 1 yemek kaşığı kadar limon suyu veya bir küçük dilim limon ilavesi yapabilirsiniz. Toplamda 10 dakika kadar kaynattım. Son olarak kıvamı bu şekilde oldu. Kaşığı dik tuttuğunuzda damlaların yavaş akması gerekli. Artık şerbetimiz hazır olmuştur. Şimdi soğuması için bir kenara alalım ve geçelim baklavamızı yağlamak için hazırlayacağımız yağ. Öncelikle 200 gram kadar tereyağını tamamen eritip ardından üzerindeki köpükleri bu şekilde toplayalım. Yani yağımızı sade yağ haline getirelim. Eğer elinizde varsa direkt sade yağ da kullanabilirsiniz. Ardından süzgeçten geçirelim. Dibindeki ayranlı kısmının içerisine gelmemesine özen gösterelim. Bu işlemi yapmamızın nedeni daha sonrasında baklavamızın üzerine yağ eklediğimizde pişerken yanıklar oluşmaması için yapıyoruz. Yani üzerinde aksi takdirde ayran yanarak yanıklar oluşturabilir. Son olarak yine üzerine birkaç tane bu şekilde tortular kalmış. Onları da güzelce topluyorum. Ardından üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim ki tereyağının kokusu ve tadı çok fazla ağır gelmesin. Yani yarı yarıya kullandım. Yağımız artık hazır olduğuna göre şimdi geçelim önceden dinlendirmiş olduğumuz hamurları açmaya. Bu aşamada hamurunuzu büyütene kadar yine nişasta kullanabilirsiniz. İlk önce yine merdane ile olabildiğince büyütüp ardından oklavayla açmaya devam ettim. Eğer oklava kullanamıyorsanız sadece merdane ile de büyütebilirsiniz. Hamur tamamen büyüdükten sonra daha fazla nişasta kullanmamaya dikkat edin. Çok fazla nişasta kullanırsanız daha sonrasında baklavanızda az da olsa tadı hissi olunabilir. O yüzden özen gösterirseniz çok daha güzel olur. Açabildiğim kadar açtım. Şimdi hemen içerisini sizlere gösteriyorum. Aslında hamurlar bu aşamada birbirinden tamamen ayrılıyor. Ama ben ayırmıyorum. Her zaman bu şekilde yapıyorum. Tek tek kurutmaya hiç gerek yok. Zaten ayrıldığı için pişerken de ayrılacaktır. Ama yine de sizlere göstermek için şöyle bir tanesini alıp ayırdım. Gördüğünüz gibi olabildiğince ince ve çok güzel. Hemen diğer ikinci bir hamuru da açtım. Aynı şekilde ayırıp sizlere gösterdim. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel incecik açılmış. Şimdi hamurumuzu katlayıp bir kenara alalım. Geriye kalan hamurlarımızın tamamını da açıp bu şekilde katladım. Ardından bir tanesini tepsinin boyutunda kesip diğer tüm açmış olduğum hamurları üst üste yerleştirerek tepsi boyutunda kesmiş olduğum hamura göre tüm hamurlarımı kestim. Sizler de daha kolay olmasını isterseniz özellikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum ama dilerseniz tek tek açıp o şekilde de tepsiye yerleştirebilirsiniz. Hem sizlere anlatması kolay olsun diye bu şekilde daha da gözüme kolay geldi açıkçası. Hemen tepsimin içerisinde bolca sıvı yağ ile güzelce yağlıyorum. Kenarlarını şöyle güzelce kestim, hazırladım. Bu aşamada bir karışıklık olmuş. Tepsini yağlama aşamasını daha sonra gösterecektim. Başta göstermişim. Şöyle hemen kenarından çıkan fazlalıkları da alıyorum. Onları da daha sonra baklavamızın orta katında kullanacağız. Şimdi birbirlerine yapışmaması için tek tek ayırdım. Ardından bu arada ilk hamurumu
kesmeden açmıştım. Bu şekilde yerleştirip önce kenarlarını kestim. Daha sonra o fikir aklıma geldiği için tamamını açıp o şekilde keserek devam ettim. Dediğim gibi sizlere anlatması daha kolay olsun diye o aşamayı o şekilde hızlıca göstermeyi daha da uygun buldum. Yine aynı şekilde kenarlarını topladığımız tepsinin içerisine alalım. Her aşamada mutlaka aralarını yağlıyorum. Sizlere de bu şekilde tavsiye ediyorum. Aslında orijinal Türk baklavası yapımında bu şekilde araları yağlanmıyor. Direkt üst üste koyduğunuzda yine aynı şekilde pişecektir. Yani sadece üzerini yağlamanız da yeterli. Ama aralarını yağladığınızda işinizi garantiye almış oluyorsunuz. Yani mutlaka araları açılmış olacaktır. Aklınızda bulunsun. Yani tek tek açılmış hamurla üçlü açılmış hamur aynı değil. Yine de daha kolay bir yöntem olduğu için özellikle aralarını yağlamanızı tavsiye ediyorum. Diğer katları da aynı şekilde hızlıca yağlayıp üst üste dizdim. Ne kadar hamur varsa, yani toplamda mesela 10 adet üçlü grup elde ettiyseniz altına 5 tanesini ve üzerine de 5 tanesini yerleştirelim. Hızlıca gösterdiğim için her aşamada yağlanma aşamasını göstermeyeceğim ama mutlaka bilin ki yağladım. Hamurlardan yarısını yerleştirdikten sonra üzerine bolca ceviz serpiştirdim. Cevizleri de çok fazla inceltmezseniz, birazcık dişe gelir yaparsanız çok daha güzel olur. Bu arada miktarı da çok önemli değil. En az 300 gram kadar kullanmanızı tavsiye ediyorum. Ardından kenarından çıkan fazlalıkları üzerine yerleştiriyorum. Eğer kenarından çıkan fazlalıklar kalın ise, yani hamurunuzu çok güzel açamadıysanız, tekrardan merdane ile büyütüp o şekilde yerleştirmenizi özellikle öneririm. Tamamını yerleştirdikten sonra bu katı bolca yağ ile güzelce yağlayalım. Ardından geriye kalan cevizi de üzerlerine serpiştirelim. Ve hamurlarımızı yerleştirmeye devam edelim. Her katı yine yağladım ama göstermedim. Sona 2 adet hamur bırakmıştım. Onları daha sonrasında büzgülü yapacağım için 2 tane özellikle bıraktım ki hangisi güzel olursa onu kullanırım. O yüzden bu şekilde kesmemiştim kenarını. Kenarını kesip çıkardım. Diğer hamurumu da büzgülü yapacağım. Önce açabildiğim kadar açtım, olabildiğince incelttim. Ardından üzerine birazcık nişastayla nişastalıyorum ki birbirine yapışmasın. Ve şimdi oklavaya dolayıp ardından elimizle büzgü yapalım. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama baklavamızın üzerinin biraz farklı olmasını istediğim için her zaman bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. İlk defa yaptıktan sonra genellikle baklavayı her açtığımda bu şekilde yapıyorum. Eğer siz de isterseniz yapabilirsiniz ama çok da önemli değil açıkçası. Şöyle üzerini büzgülü yaptım dediğim gibi ve hemen en üst kata yerleştiriyorum. Kenarından çıkan fazlalıkları da güzelce keselim. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni nerelerden takip ettiğinizi, izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok çok mutlu olurum. Ve tarifimizle ilgili herhangi bir sorunuz, görüşünüz, öneriniz olursa onu da yorum kısmına yazabilirsiniz. Her zaman olduğu gibi kontrol edip cevaplamaya çalışacağım. Şimdiden değerli yorum ve beğenileriniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Son olarak kestiğimiz hamurun kenarlarını bıçağın arka kısmı ile içe doğru ittirip ardından baklavamızı dilimlemeye geçelim. Ben öncelikle çizgi atıyorum, ardından dilimliyorum. Sizler de daha düzgün olmasını isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Klasik baklava dilimi şeklinde dilimledim.
Bu arada kanalımda birbirinden lezzetli, çok farklı hem baklava hem tatlı hem yemek hem de börek tariflerim mevcut. Dilerseniz kanalımı ziyaret ederek onları da izleyebilirsiniz. Hem sizler için de fikir olmuş olur. Bu arada keserken özellikle kalkmaması için de elimizle bu şekilde tutalım. Yoksa daha sonrasında piştiğinde hamurlar çok fazla yukarıya doğru kalkabilir. Hamurumuzu dilimledikten sonra, yani baklavamızı dilimledikten sonra üzerine geriye kalan yağımızın tamamını gezdirelim. Ardından üzerini fırçayla da yağlayalım ki her tarafına yağ gitmiş olsun. Eğer yağınız bu aşamada dibinde az da olsa ayran kaldıysa kesinlikle ayranlı kısmını üzerine eklemeyin. Aksi takdirde az önce de söylediğim gibi pişerken üzerinde yanıklar oluşabilir. Artık baklavamız hazır oldu. Yani fırına verebiliriz. Şimdi önceden ısıtılmış 160 derece fırında en az yarım saat kadar pişirelim. Ardından derecesini yükselterek 170'e çıkartıp kızarmasını bekleyelim. En az yarım saat, dediğim gibi en kısık ayarda pişiriyoruz ki katları tamamen belirgin olsun. Ardından 170'e çıkartalım. Toplamda 45-50 dakika içerisinde pişecektir. Yine de fırından fırına değişiklik gösterebilir. Kontrollü davranmanızı tavsiye ediyorum ve fırından çıkardım. Ortalama 2-3 dakika kadar ilk sıcaklığının geçmesini bekleyip ardından şerbetimizi verebiliriz. Şerbetin son kıvamını da şöyle gösteriyorum. Oda sıcaklığında soğumuş olmalı. Aklınızda bulunsun. Kesinlikle buzdolabından çıkarmıyoruz. Aksi takdirde tatlımız hamur olabilir. Gördüğünüz gibi bayağı koyu kıvamlı ve güzel bir şerbet elde ettik. Şimdi baklavamıza şerbetini verelim. Ardından bıçakla dilimlerin üzerinden geçerek şerbetini tamamen çekmesini sağlayalım ve geriye kalan şerbetin tamamını da üzerine gezdirelim. Ortalama 10-15 dakika içerisinde hızlıca şerbetini tamamen çekecektir. Tamamen soğuttuktan sonra artık servise hazır demektir. Bildiğim, yani şu ana kadar öğrenmiş olduğum tüm püf noktaları ile ev yapımı baklava tarifimi sizlerle paylaştım. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Anlatımımı beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz emeğime saygı olarak lütfen beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeniz yeterli olacaktır. Bu arada ertesi gün çekmeye devam ettim. İlk gün birazcık sıcak olduğu için ara katlarını özellikle sizlere göstermedim. Ertesi günde gördüğünüz gibi birazcık üzerinden yenmiş ama çok da güzel şerbetini çekmiş. Şahane bir baklava oldu. Özellikle çıtırlığını soranlar için, hemen kaybetti diyenler için ertesi gün çekmeye devam ettim ki gördüğünüz gibi üzeri hala çıtır çıtır ve de çok güzel. Bu arada üzerinin çıtırlığını korumasını isterseniz özellikle baklava gibi yani baklava tarzında ürünlerin kesinlikle üstünü kapatmadan muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.